ulaştığı günlerde Traklardan günümüze gelmiş bir gelenektir. Peki kukari nedir? Kukari, kıştan kalan kötü ruhları maske ve çan sesleriyle uzaklaştırmak için çaba harcayan, kostüm giyen kişiye denir. 3000 yıllık olan bu gelenek, etnografya uzmanlarına göre Güneydoğu Bulgaristan'daki Siliven, Burgaz ve Yambol şehirleri, Doğu Trakya'daki şenliklerin hepsi en canlı ve renkli olanlarıdır. Tabii ki sadece Bulgaristan'da değil, Romanya, Sırbistan gibi başlıca Avrupa ülkelerinde de bu gelenek devam etmektedir. Kukari ismi başlık ve kaput anlamına gelen Latince kukulla'dan gelmektedir. Biz bu hafta sonu Kukari Festivali için Yambol'a gideceğiz. O yüzden bugün burada maske hazırlıyoruz. Bulgaristanlı Dura bize maske yapımı için yardım ediyor. İri hayvansal kostümleri ve sağır edici ağır çanlarıyla Kukari, her kış Bulgaristan'ın dağlık soğuk kırsalında gerçekleşen bir ritüeldir. 13 Ocak akşamı bu köylerden birine girerseniz muhtemelen ateşin etrafında toplanan, yüzlerini biraz aydınlatacak kadar yakın, ancak ateşin sıcaklığından tam olarak yararlanamayacak kadar uzak olan küçük bir köylü kitlesiyle karşılaşacaksınız. Bulgar halk müziği çalan küçük bir grubun sesini ve sonra büyük ağır çanların daha derin ve yankılanan sesini duyabilirsiniz. Yaklaştıkça bu ses daha da yükselir ve derinleşir. Birbiri ardına gelen sesler düzenli bir ritim ile uyumlu bir hal alırken diğer çalgılar da buna eşlik eder. Davul haricindeki tüm çalgılar dev çanların sesinin arkasında kalır. Başkent Sofya'nın 48 kilometre güneybatısında ulaşım mesafesi içinde endüstriyel maden kasabası Pernik bulunmaktadır. Pernik ve çevresindeki şehirler Kukari'nin merkezi olarak tanınır. Ocak ayının sonunda her yıl düzenlenen ülkenin en büyük ve en ünlü maske festivaline ev sahipliği yapmaktadır. Yeni yıl ile ilişkili olarak Survakari olarak da anılan bu ritüel Mart'ın ortalarına denk devam eder. Tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte antik çağlardan bu yana doğaüstü güçlerin zararlı etkilerinden koruduğuna inanılan bu ritüel yeni bir yılda ailelere bereket, sağlık, şans ve doğurganlık getirir. Kukari köydeki evleri dolaşırken görüş alanında olmasa bile çanların hiç durmayan sesi köylüleri heyecanlandırır. Köyün meydanında bir araya gelen maskeli topluluk Bulgaristan'ın tipik bir halk dansı olan hora oynar. Dans döngüsünün birkaç tekrarındaki yoğunlaşma hem fiziksel hem de duygusal bir coşku yaratır. Geleneksel köylü halk kıyafetlerle gelin görünümündeki erkeklere, yine geleneksel erkek halk kıyafetleriyle genç adamlar eşlik eder. Küçük bir İncil ve metal kova ile karşınıza çıkan rahip, bu genç çifti soğuk bir kutsal suyla evliliklerinde onları kutsar. 1960'larda ritüellerin ulusal folklorun bir parçası olarak kabul edildiği sosyalist modernleşme sürecinden günümüze ulaşan Kukari, 1989'da komünizmin çöküşünün ardından Bulgaristan'ın çağdaş Batı dünyasına katılmasıyla bu tür arkaik uygulamaların ortadan kalkacağı düşünüldü. Fakat ritüellerin artan popülaritesi doğaüstü etkinliklerine olan inancını yeniden ortaya çıkardı. Bu genişleyen uygulama ve inancı nasıl açıklayabiliriz? Belki de bu sorunun yanıtı bu ritüellerin insanların hayatlarının samimi ve bütünleştirici unsurları olmasıdır.
Kuzey Amerika'daki Ölüler Günü ve Cadılar Bayramı etkinlikleriyle ve Kuzey Afrika'daki maskeli festivallerle benzerlik gösterir. Gerçekten de kukari terimin çoğu Bulgarca, İngilizce sözlükte maskeli halk oyunu olarak çevrilmektedir. Sosyalizm sonrasında köy sosyal ilişkilerinin yeniden yapılanmasıyla köylüler sadece bazı ilişkileri kaybetmedi. Aynı zamanda yeni ilişkiler geliştirdiler ve çeşitli ilişkilerin doğası değişti. Cinsiyetler, etnik gruplar ve köylüler arasındaki ilişkiler yeniden tanımlandı. Kukari, çeşitli sosyal ilişkilerin dinamik doğasını açığa vurmaktadır. Değişen koşullar ve sosyal rollerin erkekler üzerinde yarattığı kriz, bu son derece erkeksi ritüellerin daha fazla kucaklanmasına yol açmıştır. Ayrıca toplumsal cinsiyete dayalı ekonomik rollerin en çok aşındığı yerlerde ritüel belirgin biçimde değişmiştir. Ritüellerdeki yapılan değişiklikler özellikle de çeşitli köylerde kadın katılımını arttırmaktadır. Görünümü ve eylemleri karmaşık cinsiyet beklentilerini ve ilişkilerini ortaya koyan trans kadın figürü merkezi bir roldedir. Abartı, günlük yaşamın sessiz ifadelerinde kolayca kaçırılan kültürel olarak özel kaynakları görmemize yardımcı olabilir. Maskelemede ortaya konan sosyal ilişkilerin özel doğası bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda farklı köylü kategorileri arasındaki ilişkiler de okunabilir. Kukari, aynı anda hem çelişkili hem de kapsayıcı olan etnik topluluk etkileşimi modellerini ortaya koymaktadır. Bulgaristan'ın farklı bölgelerine ait maskelerin tipolojik olarak etnik özellikler barındırdığı görülebilir. Bu durum kullanılan terimlerin bolluğuna yansımıştır. Kukari ve Survakari terimlerine ek olarak Mençkari, Startsi, Babugari, Dizhamali, Dervisi olarak da bilinir. Macaristan, Makedonya, Slovenya, Hırvatistan, Polonya gibi Doğu Avrupa'nın başka yerlerinde de benzer gelenekler görebilirsiniz. Fakat Bulgaristan'ı en azından Doğu, Orta Avrupa içinde ayırabilecek şey bu tür geleneklerin varlığı ya da tarihi değil. Daha ziyade kırsal alanın büyük bir kesimde sürekli canlılığı ve popülerliğidir. Köy ile sosyal bağın sürdürülmesine yardımcı olan festivaller 1989'dan bu yana çoğunlukla kurumsal sponsorların yardımıyla belediyeler tarafından sürdürülmektedir. Köy uygulamalarıyla turistleri kırsal bölgeye çekmek ya da yurt dışına davet edilmek ümit edilmektedir. Festivalin yapıldığı herhangi bir bölgeye giderek birçok farklı bölgede özel kukari görmeniz mümkündür.